Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Her programımızda sizden gelen ilgi de daha çok artıyor. Türkiye'de ne kadar çok fark yaratan insan olduğunu görüp biz de inanın sizin gibi şaşırıyoruz. Ama hedefimiz CNN Türk ekranlarında Sabancı Vakfı ile beraber Türkiye'nin fark yaratanlarını, iyi insanlarını ekranlara getirmek. Onlara bir ödül olarak değil, yaptıklarına bir teşekkür olarak bunu yapmaya çalışmak. Daha da önemlisi başka insanlara, bu insanlardan haberi olmayan diğer insanlarımıza, Anadolu insanına ilham vermek. Umarız bunu başarırız. Bugün bunu başarmamız için çok önemli bir konuğumuz var. Erzurum'da yaşayan Nazmi Ilıcalı sıradan bir çiftçiydi. Herhangi bir çiftçiden bir tanesiydi. Günün birinde kendisi gibi çiftçi olan diğer arkadaşlarını bilinçlendirmeye karar verdi. Ve ilginç bir proje yaptı. 12 ilde 3000 çiftçiyi organize etti. Az bir rakam değil. 12 ayrı ilde 3000 çiftçiyi, ki kendisi Erzurum'da yaşıyor. 200.000 dönüm arazide organik tarım yapılmasına ve 40 köyü kapsayan 50.000 ton kapasiteli bir fabrika kurulmasına öncülük etti. Topraktan aldığını bir anlamda halkıyla, onun gibi diğer çiftçilerle paylaştı. Nazmi Ilıcalı'nın hikayesinden çıkartılacak çok sonuç var. Çok önemli dersler var aslında. Nazmi Ilıcalı'yı Erzurum'da bulduk ve nasıl fark yarattığını bizzat ona sorduk. Erzurum yıllardır Türkiye'de soğuğun ve uzağın tarifidir. Hava en kötü anında hep Erzurum kadar soğuk, mesafeler Erzurum kadar uzaktır. Erzurum'un sokaklarında yürümeye başladığımızda ise insanların yüzünde o soğukluğu görmesek bile uzaklığın, uzakta bırakılmışlığın derin hüznü sert bir poyraz gibi çarpıyor. Erzurum, Türkiye'nin 81 ili arasında ekonomik gelişmiş sıralamasında 60. sırada yer alıyor. Yani bu istatistikle Türkiye'nin en az gelişmiş 20 ilinden biri oluveriyor. Rakımının 2000 olduğu ilde zor kış şartları nedeniyle sanayileşmenin olmaması, işsizlik rakamlarına da olumsuz yansıyor. Nüfusunun %65'inin tarımla uğraştığı Erzurum, Türkiye'nin en çok işsizliğinin yaşadığı 34. il olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Her ne kadar rakamlar kendi dillerinde konuşsalar da Erzurum sokakları işsizliğin en acı fotoğraflarını sunuyor şu günlerde. Kentte sanayileşmenin olmaması herkesi mecburen tarıma yöneltmiş. Ancak gelin görün ki verimli topraklarında birçok farklı ürünün yetişebileceği Erzurum'da yıllardır yanlış yöntemlerle tarım yapılmasından dolayı bugün verim en altlara düşmüş durumda. Nasıl olmuş bu sene ürün? Vallahi bu sene ürünler gördüğünüz gibi idare eder işte. Her sene gibi değil. Pek fazla değil. Kötü müydü mevsim? Mevsimler kötü. Kısa bizim patatesler geç kavuşurlar. Satış yapamıyoruz fazla. Peki neler ektiniz siz bu sene? Lahana, patates, ıspanak, aşotu, havuç, soğan, Bayağı bol maydanoz. var. Bol bol ekiyorsunuz Bol bol galiba. ekiyoruz da ama ektiğimizin karşılığını alamıyoruz fazla. Yani bizim bu toprağımız çok verimli bir toprak. 40 günde her şey yetişiyor. 40 gün içerisinde. 40 günde her dele değme yerde yani kolay kolay yetişmez. Ama burada yetişiyor. Bizim et toprak
Çok önemli bir yani toprağımız var. Göç var mı çok? Göç oluyor tabii. Nereye göç ediyorlar? Neden göç ediyorlar? Ankara, İstanbul, İzmit. Neden göç İzmit ediyorlar? Yarımca'ya gittiler. Orada da geçimini iyi sağladığı için oraya gitti adam. Adam yok. Adam bulamıyoruz çalıştırmaya. Ben kendi nefsim adam bulamıyorum, çalıştırıyorum. Adamsızlıktan her şeyi terk ettik. Erzurum'un yılda 8 ay devam eden soğuğu hiç değişmeyecek gibi gözükse de çiftçilerin bu makus tarihi fark yaratan bir projeyle adım adım değişiyor. Nazmi Ilıcalı emekli bir edebiyat öğretmeni. 1953 yılında Erzurum'da doğan Ilıcalı, öğretmenlik görevinin ilk yıllarında Anadolu'nun birçok şehrinde görev yaptı. 20 yıldırsa Erzurum'da yaşıyor. Erzurum'da binlerce öğrenci yetiştiren Nazmi Hoca, öğretmenlik görevini başarıyla sürdürürken babasından kalan topraklarda da çiftçilik yapmaya devam etti. Topraktan, köylülerden hiç kopmadan küçük arazisinde kendince verim almaya çalıştı. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra da bütün enerjisini Erzurum'un toprağına verdi. Dededen kalma eski usullerle çok çalışıp az verim alarak uğraştığı çiftçilik hayatı günün birinde organik tarımla tanışmasıyla baştan aşağı değişiverdi. Yıl 1999. Benim ve Erzurum çiftçisinin elinde olduğundan fazla patates vardı. Satamıyordu. 99'da 1. Tarım Şurası için Ankara'daki toplantıya katıldığımda belki burada bir müşteri bulurum arayışlarına girdim. Ve buldum. Almanlar Türkiye'ye patates almak için gelmişlerdi. Bir otel lobisinde buluştuk. Adamlar organik patates talep ettiğini söylediler. Hayatımda ilk kez 1999 yılında organik patatesi duydum. Ama organik patatesle organik tarımı duydum. Bilmiyordum, araştırdım, inceledim ve 1999'da organik tarıma merhaba dedim. Nazmi Ilıcalı'nın o gün ilk kez duyduğu organik tarım bir anda hayatının seyrini belirledi. Kendi yaştaşı birçok insan gibi emekliliğinin tadını çıkartmak yerine organik tarıma kafa yormaya başladı. Hiçbir kimyasal ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan bilinçli ekim yöntemleriyle yapılan organik tarımın olup olamayacağını araştırmaya başladı. Ve araştırmalarında gördü ki Erzurum'un soğuktan kurtulmayan makus tarihi aslında organik tarım için en büyük şansmış. Erzurum 2000 metre rakım, 45-50 derece karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölge. Bu bölgede bütün halk hem fakirlikten hem de soğuktan şikayet ederdi. Çünkü kömürün tonu 400-500 liraya satılan kömürü 5 ton yakan çiftçi haklıydı fakirlikten şikayetçi olmaya, soğuktan şikayetçi olmaya. Yalnız araştırmalarımda gördüm ki fakirlik ve soğuk işe yaramış. Allah'ın bir lütfu ortaya çıkmıştı. Fakir olan Erzurum çiftçisi fakirliğinden dolayı kimyasal gübreleri alamamış. Alamadığı için arazilerine sepememişti. Soğuk olunca çoğu bitki, haşere ve zararlıları topraklarımıza yumurtasını bırakır giderler. Gelecek yıl tekrar o yumurtadan yeni haşereler çıkardı. Baktım ki buraya haşerelerin bıraktığı yumurtalar eksi 45-50 derecede yok olmuşlar, ayazda bitmişler. Bugün dünyada yaklaşık 50 milyar euroluk bir pazarı olan organik tarımdan bir pay alabilmeniz için sadece organik bir üretim yapmış olmanız yetmiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organik tarım metoduyla üretilen gıdalar için Tarım Bakanlığı'ndan sertifika almanız şart. Tarım Bakanlığı'na yaptığınız başvuru sonrasında bağımsız denetim şirketleri sizi takip alıyor. Toprağınız inceleniyor, ürününüz laboratuvarlarda test ediliyor ve tamamen organik bir yöntemle yetiştirdiyseniz sertifikanız veriliyor.
Nazmi Ilıcalı kendi topraklarında yaptığı organik tarım denemelerinde başarılı olunca sadece kendi hayatını değil, çevresindeki yüzlerce köylünün hayatını değiştirmeye de karar verdi. Kendi imkanlarıyla köy köy dolaşarak köylüleri bu yeni tarım yöntemlerine ikna etmeye çalıştı. 633 çiftçiyi bir araya getirdi ve organik tarım için Doğu Anadolu Tarım ve Besiciler Birliği'ni kurdu. Hedefi farklı köylerden ikna ettiği 633 çiftçiyle organik tarım yapmaktı. Ancak çiftçiler organik tarım sertifikaları için yatırılması gereken parayı bulamıyordu. Nazmi Ilıcalı çareyi Birleşmiş Milletler'e başvurmakta bulundu. Bu bölgeyi kalkındırmak için biz ilk projemizi 2003 yılında UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yaptık. Ben UNDP'den proje almakla çiftçinin ödemesi gereken kontrol sertifika bedelini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan ödettirdim. İlk kez 633 çiftçiyle Erzurum'da organik tarıma başladık. Bu zaman 2003'te bizim Erzurum valisi Mustafa Malay'ın, Sayın Malay'ın çok desteklerini gördük ki Erzurum'da bu maya tuttu. Nazmi Ilıcalı'nın 633 çiftçiyle başlattığı proje her geçen gün biraz daha büyüdü. Organik tarımdan daha fazla verim alındığını gören çiftçiler yavaş yavaş birliğe üye olmaya ve tarım metodlarını değiştirmeye başladılar. Bu değişim çiftçilerin gelirlerine de olumlu şekilde yansımaya başladı tabii. Organik tarıma geçmeden önce bu üründen 1/3 ancak alabilirdik. Bu organik geçtikten sonra ürünlerin işte daha iyi alabiliriz. Ürünlerde daha temiz, daha yani sulama olsun, satış yönü olsun, kaliteler her taraftan Şimdi daha mı bilinçli bir çiftçi mi daha oldunuz? bilinçli olarak tabii çalışıyor. Nasıl hatalar yapıyormuşsunuz? Ya ekimi bilemiyordun ki mesela iki patates arasındaki mesafe ayarlanıyordu. Tohumun daha iyi olmadığını bilmiyorduk. Gübrede kullanım şartları da mesela gübrenin ne zaman atılacağını, sulamanın ne zaman yapılacağını bu tür şeyleri bilmiyorduk ama hocamız sağ olsun onun sayesinde bir şey yaptık işte. Mesela bundan önce buraya ektiğimiz sıra hep çürümüştü patates. Bu karga döndükten sonra çürüme daha fazla olmuş. Organik tarım şimdi bilinçli yaparsan iyi gidiyor. Bilinçli yapmazsan iyi gitmiyor yani. Organik tarım olmasaydı çiftçi yani hiçbir şey kalmaz. Çünkü yani yaptığın işten bir şey anlamazdın sen. Zararına çalışırdın. Hayvanların belki bakabilirdin yani hayvanların yemini alabilirdin yani kendine hiçbir şey kalmazdı. Peki karşılaştırma yapacak olursak örneğin bu balya normalde ne kadar eder? Organik satsanız kaça gider? Saman bu sene çok ucuz. Evet. Kaç lira diyeyim? 130 liraya samanın 130 milyona samanın tonu satılıyor eski fiyattan 130 milyon. Mesela yonca. Yonca organik bizim yoncalarımız hepsi organik. Onların fiyatı değişir. 200-200'ün üstünde falan gidiyor yani. O bundan da çünkü patosa vurmuyorsun en azından. Nazmi Ilıcalı'nın binbir güçlükle kurduğu sistem bir gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bir teklifle büyüyerek gelişme sürecine girdi. O dönemde İstanbul Belediyesi organik tarıma geçmek istemiş. Bakın burası çok önemli. Organik ekmek üretmek istemiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 81 tarım il müdürlüklerine yazı yazmış. İlinizde organik tarım yapanlar var mı listesini bize gönderin diye. 80 ilden hayır yok cevabı gelmiş. Bir il Erzurum, evet organik tarım yapan Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler, Besiciler Birliği var. Bunların sertifikaları var demiş. İstanbul Büyükşehir'le tanıştık. İstanbul Büyükşehir'e biz 5 yıl bir proje uyguladık. ...2003 yılında 633 çiftçinin kurduğu birlik... ...organik tarımda gösterdiği başarıyla... ...bugün bir de fabrika sahibi olmuş durumda. Birleşmiş Milletler'in hibe programlarından alınan hibelerle kurulan fabrikada... ...çiftçiler yetiştirdikleri organik buğdayı organik una çeviriyorlar. Fabrikaya giren buğdaylar önce elenmektedir. İçerisindeki yabancı ot organik olduğundan dolayı yabancı ota çözüm bulunamamaktadır. Bundan dolayı mecburen elenmesi gerekiyor. Yabancı otu, haşereyi
tamamen temizlendikten sonra depolara alınıyor. Depolarda alınan buğdaylar gördüğümüz değirmen taşında öğütülmektedir. Öğütülen buğdaylar pneumatik olarak ele alınmaktadır. Ne kadar un üretiliyor fabrikada? Saatte 10 ton un üretilmektedir fabrikada. Bugün Nazmi Ilıcalı'nın organik tarım hayaliyle Erzurum'da kurduğu Doğu Anadolu Tarım ve Besiciler Birliği'nin 12 ilde 3000 üyesi var. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan binlerce çiftçi Nazmi Ilıcalı'nın basit bir hayaline ortak olmuş durumdalar. Toplam 200.000 dönüm arazide yapılan organik tarımla üretilen organik buğday, arpa, patates, lahana, tahıl, baklagiller gibi ürünler başta İstanbul olmak üzere organik ürün pazarlarında alıcı buluyor. Çiftçiler hangi yıl ne üretecekleri konusunda yönlendirilirken ürünleri satıldığı anda da paralarını alıyorlar. Biz sanayici değiliz, biz tüccar değiliz, biz holding sahibi değiliz. Ama anladık ki bir marka önemli. Markamız için de şunu düşündük. Ya bizim ufkumuzda ne var? Türkiye'ye organik ekmek yedirme var. Ufkumuzda ne var? Türkiye'deki insan sağlığının, havanın sağlığının ön planda olduğudur. Öyleyse Ufkum markasını türettik. Bu markanın arkasında çiftçiler vardır, tüccar yoktur. Ufkum markasını tescil ettirdik. Ufkum markasıyla ambalaj yapıyoruz. Pazarlamamız çiftçinin malı Ufkum markasıyla piyasaya sürülüyor. Çiftçiler Nazmi Ilıcalı'ya da bir isim takmışlar. O artık çiftçilerin organik Nazmisi. Ve çiftçiler Nazmi Ilıcalı'nın hayatlarına kattığı bu katkıdan çok memnunlar. Ama Nazmi Ilıcalı'nın hayalleri henüz bunlarla sınırlı değil. Çiftçilerin Nazmi hocası bugünlerde organik hayvanlarla ürettikleri organik süt için kurulan fabrikayı bitirmeye çalışıyor. Organik süt fabrikasının hayata geçmesiyle organik hayvancılığın da çok ileri düzeye geleceğine inanıyor. Bir hayalini gerçekleştirdiğinde hemen başka bir hayal kuruyor. Topraktan aldığını yaşadığı topraklara vermek için yeni projelere kafa yoruyor. Bu insanları sevmekle başlar. İnsanlar birbirlerini severlerse başaramayacak bir şey yoktur. Her bölgenin kendine özgü. Ben Erzurum'da bunu yaptım ama 12 ilde şubem var. 12 ilde bizimle beraberdir. Herkes bunu yapabilir. Yeter ki insanlar doğduğu ve doyduğu bu topraklara karşı sorumlu olduklarını unutmasınlar. Nazmi Ilıcalı'nın Palandöken'in gölgesinde Erzurum'un sapsarı ovasında hayata geçirdiği bu başarı öyküsü dünyadan da takdir görüyor. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in programlarından en çok hibe alan kişi olmayı başaran Ilıcalı, 2005 yılında da Merkez Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ashoka Sosyal Girişimcilik Vakfı tarafından yılın girişimcisi seçildi. Ama onun için en büyük başarı çevresindeki insanların hayatını değiştirmekti. Yaşadığı toprakların kaderine boyun eğmedi. Kendi çabalarıyla hiçbir karşılık beklemeden çevresindeki insanların hayatlarına dokundu. Günlerini bu uğurda harcadı ve binlerce çiftçinin hayatında Nazmi Ilıcalı bir fark yarattı. Nazmi Ilıcalı'nın hikayesi aslında bize çok şey anlatıyor. Sıradan bir çiftçinin bile kendisi gibi yaşayan binlerce, on binlerce insanın hayatını nasıl değiştirebildiğini, onların hayatına nasıl fark yarattığını gösteriyor. Eğer siz de bir fark yaratan olduğunuzu düşünüyorsanız ya da etrafınızda fark yaratanlar olduğuna inanıyorsanız çok kısa bir ara vereceğiz ve bize nasıl ve nerede başvurabileceğinizi bu kısa aradan sonra sizlere göstereceğiz.